8'de Sağlık'ta şu anki konuğumuz Theta Healing eğitmeni ve bilinçaltı uzmanı Bilge Öztekin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl güzel bir kıyafet, nasıl güzel bir renk. Çok mersi. Maşallah, çok teşekkür yakışmış ediyorum. sizlere. Evet, baharın renklerini getiriyorum her Aynen. geldiğimde. Maşallah size Bilge Hanımcığım. Bugün yine çok değerli bilgilerle beraberiz. Bunları bize tekrar açıklayacaksınız güzel güzel. Evet. Ama şöyle, ben sorulara baktığımda güzel bir soru vardı en başta bile, değil mi Fatih Hocam? Aynen öyle. İnanç değiştirmek nedir? Bununla başlayalım mı sizinle? Çok farklı geldi bana. Evet, Theta Healing'de biliyorsunuz olumsuz inançlar ve olumlu inançlar var. Ancak buradaki inanç şu, kelime manası olarak da inanç nedir? Güçlü düşüncedir. Bir insan felsefi bir şeye de inanabilir. Kendisiyle ilgili iyi olduğuna dair, her şeyin güzel olacağına dair inançları da vardır. Şimdi bizde inanç değişimi olumsuz olan ve bizi karamsar hale getiren, kötümser hale getiren, durduran, bloke eden inançların temizlenmesidir. Şimdi inanca değindiğimizde Theta Healing ile ilgili şöyle söyleyeceğim, bir kavram ya da anlam karıştırması var. Ülkemizde inanç dendiği zaman ilk akla gelen nedir? Dini inançtır. Bu sebeple bununla ilgili çok sorular alıyorum ben. İnanç işte değiştireceğiz, inanç ne demek, bizim işte imanımızla ilgili mi vesaire gibi. Şimdi bakın, inanç, dini inanç kesindir ve nettir. O başka bir konu, başka bir kavram. İnandır, itikattır ve iman yüksek ve en yüksek erdemdir. Bizdeki inanç ise, Theta Healing'deki inanç ise bizlerin 0-6 yaşta kendimizi programladığımız, yetiştirilmeden kaynaklı, o anda hissettiğimiz bir duygudan kaynaklı oluşturduğumuz inançlardır. Bu pozitif de olabilir, negatif inançlar da olabilir. Ya da genetik olarak annemizden, babamızdan gelen inançlar da olabilir. Daha gerilere gittiğimizde biz ruhsal seviye diyoruz bunu, ama 7 jenerasyon geriye gittiğimizde atalardan gelen inançlar da vardır. O kadar uzağa gidebiliyoruz. O kadar uzağa gidebiliyoruz. Ancak şunu hatırlatmak istiyorum inanç noktasında. Herkesin hayatı kendine özeldir. Kimse kimsenin hayatını yaşamıyor. Biz de atalarımızın hayatını dolayısıyla yaşamıyoruz. Ancak o DNA bilgiden tetiklemesi için o inancın bizim o olumsuz inancı oluşturacak bir yola doğru yönelmemiz olması gerekendir. Yani eğer ki 8 kuşak önce çok fazlasıyla yalan söyleyen bir atamız olduğunu düşünelim. Bizim de buna inanç oluşturacak, güçlü düşünce etkisi yaratacak kadar tevessül etmiş olması gereken ki o kodu oradan aktif hale getirsin. Yoksa inançlar, herkesin inancı kendine özgü şekilde değerlendirilir. Zaten inanç değişimleri olumsuzdan olumluya da sizin dünyanızdaki manasına, özünüze, bilincinize, genetiğinize uygun şekilde yerleştirilir. Peki olumsuz inanç nedir? Olumsuz kök inancı nedir? Olumsuz inanç şudur. Siz 0-6 yaşta, genelde danışanlarımızda bu şekilde görüyoruz. 0-6 yaşta ebeveynden kendini yetersiz hissedeceği ya da herhangi bir travma anı da olabiliyor ya da küçük bir tartışma dahi çocuğa kendini iyi hissettirmeyebiliyor. Orada bir inanç oluşturuyor çocuk. Ya da anne karnından olabiliyor bu inanç. Annenin duyguları bebeğe direkt geçiyor, biliyorsunuz ki babasının duygularını dahi bebek hissedebiliyor. Şunu söyleyebilirim ki çoğunlukla şöyle bir genel inanç var. Ülkemiz için de söyleyebilirim. Güçlü olmak için acı çekmeliyim. Evet.
Böyle bir kodlamamız var. Böyle bir empozitif sistem var. Acı çekmek için, güçlü olmak için acı çekmeliyim. 0-6 yaşta işte diyelim ki erkek çocuğu, erkekler ağlamaz. Sen kuvvetlisin, güçlüsün. Acı çektiği zaman ya da bir yeri acıdığı zaman olur mu ya, erkek adam böyle yapar mı? Acı hissetmez. Sen güçlü olmalısın ya da bu acıya katlanmalısın gibi bir öğrenim olduğunu düşünün. Çocuk bunu diğer anılara da kopyalayabilir. Öğrenimlerin ve özellikle çocuklarla iletişimin çok ama çok önemsenmesi olması gerekendir. Bizde ne yazık ki baktığımızda eğitim sistemimize de bakalım, geçmiş dönemlerimize de bakalım. Çocuk aslında dünyaya yetişkin bir zihinle gelmiş olsa da bizde şöyle oluyor. Büyümüş de küçülmüş. oluyor bu sefer de. Aslında bir birey var. Tertemiz bir hamur var elimizde. Evet. Bizim onu şekillendireceğimiz bu dönemde olumlu inançlar değil, bu şekilde kendini iyi hissettirmeyecek bir yetiştirilmede, kendi sözlerimiz, davranışlarımız, aramızdaki iletişim şekilleriyle çocuklarımızı etkilediğimizde ne oluyor? Direkt olumsuz inanç oluşuyor. İşte olumsuz inanç bizi bloke eden, durduran ve kök noktada kalan, onu bir anıyla atıyoruz biz. Orada bir anı yaşıyoruz. Bu travmatik de olabilir. Bu çok basit bir şey de olabilir, bir kopyalama da olabilir. Yani bazen bakıyorum ki halasından kopyalamış korkuyu. Evet. Bu bir olumsuz inanç oluşturuyor. Korkmak da bir olumsuz inanç. Theta Healing'de biz bunu bu şekilde değerlendiriyoruz. Aslında Bilge Hanımcığım 0-6 yaş çocuklarımız için bizim onları şekillendirmemiz aslında anne ve babanın farkındalıklı olması gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. O yaş grubundan sonrasında ileriki dönemlerde bu gerçekten açığa çıkıyor. İlk o 0-6'da anlamıyoruz. Niye Anne anlamıyoruz? Çünkü teta beyin dalgasında çocuk. Evet. Hani anne babalarımızın yani. farkındalık olması lazım. Evet. Peki farkındalıkla bilinçaltı nasıl etki eder birbirine? Evet. Şimdi farkındalık insanın çevresiyle, yakınlarıyla, yani tüm hayatıyla bilinçli bir şekilde iletişim kurması. Bilmektir aslında, bilincinde olmasıdır. Ancak hayatın içerisinde bilinçsiz yaşıyoruz. Bilinçli yaşadığımızı fark edebiliyor muyuz ki? Her şeyin bilincinde miyiz? Hayır, kesinlikle değiliz. Bazen kendimizi gereksiz yere bir stresin içerisinde bulabiliyoruz. Kaoslar oluşturabiliyoruz kendimizle ilgili. Küçük bir olayı daha çok beynimiz büyütebiliyor, değil mi? Kesinlikle abartabiliyoruz, büyütebiliyoruz. Aslında tabii onun da bir öğrenimi var. Pozitif öğrenim. Her olumsuz bu inançlar pozitif bir kazanım sağlıyor. Orada da ilgiyi ya da sevgiyi besliyoruz. Ya da güveni besliyoruz aslında fark etmeden. Bilinç altında bunu fark ettirmemiz olması gereken oluyor. Niye? Çünkü kendimizi artık kontrol edememe noktasına doğru götürdüyse bu durum, biz işte kendimizi fark etmeden üzmek, fark etmeden fazla yükler almak, insanların sorumluluğunu almak, onların üzüntülerini yüklenmek ya da hayatlarını yüklenmek gibi. Bunları bilinç düzeyde dönüştürmek istese de dönüştüremeyebiliyor insanlar. İşte o zaman bilinçaltına fark ettiriyoruz bunu. Theta beyin dalgaları yöntemiyle bunu bilinçaltında fark etmesini sağlıyoruz. Bilinçte de bilinçaltında da fark ettiğiniz an hareket başlıyor çünkü. Evet. O zaman kapılar açılıyor. Evet. Evet. Peki efendim, Theta Healing ile kendimizde neleri değiştirebiliriz? Neleri değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz, geliştirebiliriz. Geliştirebiliriz, dönüştürebiliriz. Evet. Evet, kendimizde dönüştürmemiz olması gereken güçlü düşünmemiz. Ancak bu güçlü düşünmek, olumlu yönde düşünmek. Diğer taraftan baktığımızda Theta Healing ile beyin gücümüzü daha arttırabiliriz, potansiyelimizi arttırabiliriz. Beyni tembelliğe alıştıran birçok alışkanlıktan kendimizi temizleyebiliriz, arındırabiliriz ve daha aktif hale gelebiliriz. Kendimizde görmediğimiz, fark etmediğimiz birçok yeteneğimizi açığa çıkartabiliriz. Daha rahat ilerleyebiliriz.
Bununla ilgili işte iş yaşamımızla ilgili bizi geliştirir, daha çözüm odaklı hale getirir, daha pratik düşünen, daha üretken, daha verimli hale gelebiliriz ve kendimizi aktif, mutlu, sağlıklı bireyler haline getirmemizi sağlar Theta Healing. Bu şekilde bir gelişim sağlar. Olumlu yönde farkındalığımızı arttırmak aslında. Kesinlikle. Öyle değil mi Bilge Hanımcığım? Peki Bilge Hanımcığım, biz bunu aslında düşündük, yaptık, uyguladık, okey. Ama bazı yerlerde de tıkanıklık olur derler Evet, ya, evet, blokaj blokaj. sanırım sizde. Peki bu blokajı da bize açıklar mısınız? Biz bu blokajdan nasıl kurtulabiliriz? Tabii ki. Blokaj insanın kendi oluşturduğu hareketini kısıtlayan, durduran etkidir. Blokaj dışarıdan gelmez. Evet, biz herhangi bir şeyi yaşayabiliriz ancak ona bizim verdiğimiz anlam bizde o düşünceyi, hissi oluşturur. Bu sebeple biz kendimizi atılım yapamayacağımız, açılamayacağımız, iyi olamayacağımız konusunda bloke eden bir düşünceye sahipsek bu bizi durdurur. Siz iyileşmek istemeyen hiç kimseyi iyileştiremezsiniz. Evet, işte burası. Kesinlikle. Ve fark etmek istemeyen, görmek istemeyen bir insanı da buna teşvik edemezsiniz kendi isteği olmadan. O zaman buradan ne anlıyoruz? İlk önce kendi isteğimiz. Kendi isteğimiz, Evet. kendimizle iletişimimiz, doğru iletişim blokajı temizler. Biz Theta Healing'de bunları, blokajları derin kazma dediğimiz tekniğimizle temizliyoruz. Çok güzel bilgiler verdiniz tekrar Bilge Hanımcığım, çok güzeldi. Gerçekten hem Theta Healing hakkında hem bilinçaltında nasıl farkındalığımızın yükseleceğini sevgili seyircilerimize çok yüksek anlatmış olduk. Çok güzeldi, teşekkür ederiz sizlere tekrar. Theta Healing eğitmeni ve bilinçaltı uzmanı Bilge Öztekin bizlerle beraberdi ve Theta Healing hakkında en ince detaylara kadar efsane bilgiler verdi. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor.